8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konumuz psikiyatr ve psikoterapist doçent doktor Selma Bozkurt. Selma Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Fatih Bey. Hoş geldiniz Selma Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Siz de iyisiniz. Bizler de umarım. iyiyiz, sağ olun. Hocam malum çok ciddi bir dönemden geçtik. Yani bu pandemiden bahsediyorum. Ve bu dönem içerisinde toplumda ciddi anlamda sağlık stresi oldu. Yaşam stresi oldu, gelecek kaygısı oldu. Bu stresle nasıl mücadele edilir? Mindfulness dediğimiz konu, bu teknik nedir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Evet, pandemiyle birlikte kapanmanın etkisi, alanlarımızın daralması, kişisel alanlarımızın daralmasıyla hepimizde stres arttı. Sosyalleşememek bu stresi çok fazlasıyla üst düzeye getirmiş durumda. Ve ilişkilerde sorunlar yaşanmaya başlandı, iletişim sorunları yaşanmaya başlandı. Çünkü artık iletişim tarzı değişti. Bu da insanlarda stres düzeyini çok artırdı. Bizler stres düzeyinin azalması için zamanda, mekanda ve iç dünyamızda genişlemenin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Şimdi zamanda genişlemeyi nasıl yapabiliriz? Zaman algımızı değiştirerek yapabiliriz. Bu da sakinlik ve dinginlikle olan bir şey. Acele etmek yerine daha sakin davranarak biz aslında şimdi ve burada kalabilir. Neyse odağımız onunla ilgilenebiliriz. Günümüz dünyasındaki en büyük problem bence şu. Hem sosyal medya hem İnternetin hayatımızın içinde olmasıyla birlikte bir hız dünyasında yaşıyoruz. Her şey çok hızlı, alışveriş çok hızlı, tüketim çok fazla hızlı, sürekli mailler ardı ardına geliyor, iş dünyamız çok hızlı ve bizden sürekli bir şeyler talep eden bir dünya var. Telefonuna da cevap vermelisin, bütün maillere de cevap vermelisin, işlerini de yetiştirmelisin. Bu arada kendine çok iyi bakmalısın, iyi şeylere sahip olmalısın, çocuklarını çok iyi yetiştirmelisin, bla bla bla. Böyle hızın içindeyken yavaşlamak, sakin olmak ve tam da anahtar kelime olarak şuraya gelebilmek aslında stresle mücadelenin anahtar noktası. İkincisi mekanda genişleme. Mekanda genişleme tam da şu anda bizim aleyhimize işleyen bir süreç oldu. Bu 2 yıl hepimiz bunun sınavını verdik. Evlerin içinde eşler birbiriyle sürekli bir arada olmak zorunda kaldı. Çocuklar okula gidemediler ve normalde size düşen alan, işe giderken, eve geldiğinizde, odanıza çekildiğinizde metrekare başına düşen alan daha fazlayken aynı yerde çalışıp aynı yerde yemek yemek, aynı yerde ders çalışan çocuklarla bu çok azaldı. Dolayısıyla stresin artması çok normal. Peki iç dünyamızdaki genişlemeyi nasıl sağlayacağız? İşte mindfulness dediğimiz, benim kısacık bugün biraz pratik yaptırmak istediğim stres rahatlatma tekniği bu. Esasında mindfulness bizim hayatımıza onlarca yıl önce girdi. Bilişsel davranışçı terapiyle uğraşanlar bilirler. 3. dalga terapisi olarak mindfulness devreye girdi. Fakat şimdilerde artık sağlıklı bireylerin de stres rahatlatma yöntemi olarak yogada, meditasyon yöntemlerine bunu sıkça uyguladıklarını, entegre ettiklerini görüyoruz memnuniyetle. Ben de şimdi hemen mindfulness'tan kısaca bahsetmek istiyorum size. Şimdi ve burada kalmak demektir. Anda bilinçli kalmak. olarak anda kalmak. Örneğin şu anda bir sıkıntı yaşıyorsak, geçmişe ve geleceğe saplanan düşüncelerimiz varsa, kaygılarımız, yarın yapacağımız işler, sıkıntılı bir takım düşünceler veya hatalarımız, geçmişte yaşanan travmatik anılar, hemen zihnimizi buraya getirmek için 2 tane çok anahtar kelimemiz var. Birincisi nefes, ikincisi 5 duyuya odaklanmak. Nefes egzersizlerini çok sıklıkla konuşuyoruz. Hatta nefes terapisi diye bir terapi yöntemi bile icat edildi. Biz ona terapi demiyoruz psikiyatristler olarak. Sıklıkla biz nefes egzersizleri demeyi tercih ediyoruz. Çünkü birkaç tane uygulamadan sonra çok rahatlıkla uygulanabilen teknikler var. Kare tekniğini ben çok severim. Çok da kolay uygulanabilir. 4 saniyede gül koklar gibi nefesinizi alıyorsunuz. İçinizde 4 saniye tutuyorsunuz o nefesinizi. Sonra 4 saniye pasta mumuna üfler gibi veriyorsunuz. Çok hafif. Ve nefesinizin bittiği noktada 4 saniye dinleniyorsunuz. İşte o sizin içinizdeki genişlemeyi sağlayan, aslında bir rahatlık getiren bir şey. Nefes alıp verirken aynı zamanda rahatla, bırak, gevşe, bırak gibi kendinize telkinler verebilirsiniz. Mindfulness tekniklerinin içindeki en özünde olan tekniklerden bir tanesi bu. İkincisi de Fatih Bey'le belki bir uygulama yaparız. 5 duyuya odaklanarak şimdi ve burada kalma. Hani demin dedim ya, zihnimiz bizim 70.000 tane
günde düşünce üretiyor. Sürekli oradan oraya savruluyor ve onlardan buraya gelmek için biz duyularımızdan faydalanıyoruz. En güzeli budur çünkü frontal kortekste eğer biz duyularımıza odaklanırsak hiçbir düşünce o anda bizi kesmiyor ve şimdi kalabiliyoruz. İsterseniz yapalım beraber. Evet, çok Ki güzel olur. memnuniyetle. Ekran başındakiler de yapsın ama hocam. Evet, süper olur. Hemen o zaman ilk gördüğünüz 5 tane cismi bana saymanızı istiyorum Fatih Bey. Mesela kolunuzdaki bileklik, su şişesi, oradaki çiçek, bir de size baktığım için gözleriniz. 4 tane işittiğiniz ses sayın şimdi. Sizin sesiniz, kendi sesimi. Ben de konuşayım. Evet. Burcu'nun sesi. Az önce yönetmenimizin sesini duymuştum. Evet. 3 tane dokunduğunuz nesne. Elimdeki kağıt, dirseklerimi dayadığım koltuğun kenarları. Bir de ayakkabımı hissediyorum. Evet, yere Evet. dokunduğunuz yer tabanı Evet, hissediyorsunuz. tabanı hissediyorum. 2 koku rica edeceğim. Tahta kokusu alıyorum. Başka ne alıyorum? Biraz sanki böyle ışık, toz, duman gibi böyle. Evet, odanın kokusu. Odanın kokusu. Evet. Değil mi? Bir tane de ağzınızdaki tat. Ona odaklanın. Ne var? Sanki çayın, az önce çay içmiştim, onun tadı geliyor gibi. Dikkat ettiyseniz şimdi Fatih Bey, siz bütün bu egzersizi yaparken başka bir şey düşünmediniz. Hayır. Şimdi kaldınız, Tamam, şimdi ve burada evet, oldunuz. evet. İşte bahsetmek istediğim tam da bu. Eğer biz bunu gün içinde stresli olduğumuz zamanlarda yaparsak, o zaman stresimizi relieving haline, rahatlama haline getirebiliriz. Bu bahsettiğim bizim gündelik yaşamda yaşadığımız stres. Bir sırası var mı hocam? Hani 5, 4, 3 5, diye 4, gittik. 3, 2, 1. Evet, Yani ama en duygusal kolayı olarak. görmektir. Çok fazla onun için uyaran o var 5 çünkü. tane. Daha kolaydır. Dördüncüye siz işitme de koyabilirsiniz, dokunma da koyabilirsiniz. etmiyor O anki orası. halinize Tamam. göre. Bu mindfulness egzersizini aynı zamanda sadece oturarak değil, yürürken de yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşü esnasında gördüğünüz, duyduğunuz, işittiğiniz şeyleri, kokladığınız şeyleri ve dokunduğunuz şeyleri bakarak, farkında olarak yürüyüş yaptığınızda, yemek yerken bunları hissederek yaptığınızda, hemen yutmadığınızda alelacele, sakin bir şekilde farkında olarak zaten zihninizin sakinleştiğini göreceksiniz. Çünkü şu anki meselemiz, bizim stresteki en büyük meselemiz sıkışmışlık hissi, acelecilik hissi ve bir şeyleri yetişememek, yetiştirememekle ilgili bir şey. Tam da onu çözmeye çalıştığımız yer aslında bizim iç dünyamızda da genişleme sağlıyor. Şu alanı genişlettiğimizde, zamanımızı rahatlattığımızda o sanal olarak sıkışma hissi de aslında bizim için çözülmüş oluyor. Zannedilenin aksine bir şeyleri yetiştirmek için acele ettiğimizde biz rahatlamıyoruz. Çünkü sadece kronolojik bir zaman yok, döngüsel bir zaman var ve biz aslında orayı birazcık açmaya, genişletmeye, göreceli kendimize alan açmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken zihnimiz de çok rahatlıyor çünkü net düşünmeye de başlıyoruz. Net düşünen beyin çok güzel karar alır, doğru karar alır. Çünkü hızlı düşünen beyin hata yapar. Fark etmişsinizdir. Aynı anda bankaya ödemeniz gereken bir EFT'yi düşünürken aynı zamanda maillere cevap vermeyi, bir yandan telefonunuzdaki mesajlara bakarken hata yapma oranımız daha yüksek. Kesinlikle. Değil mi? Odaklanmadığımız Odaklanmadığımız için, tek bir şeyle ilgilenmediğimiz için. Bunu da neden yapıyoruz? Yetiştirme şeyimiz var, telaşımız var. Hep bir şey, bir next alana, bir sonraki adıma hep yetişmek istiyoruz. Bu yüzden de zannediyoruz ki onu yaparsak bir an önce rahatlayacağız. Oysa ki bunun tam tersi, tek bir şeye odaklandığımızda hem beynimiz çok daha güzel çalışabilecek, muhakemesi, yargı yeteneği daha iyi olacak, daha güzel kararlar alabilecek ve bizim için stres verici ortamdan biraz daha arınmış olacak. Bu tabii ki altını çizmek istiyorum. Stresin yol açtığı bir klinik sendrom veya rahatsızlık için değil. Bunlar bizim gündelik hayatta her birimizin yaşaya geldiği, insan olarak yaşadığı stresten arınmanın yolları. Yani bir strese bağlı akut stres bozukluğu veya işte travmatik stres bozukluğu veya stresin tetiklediği kaygı bozuklukları, depresyon gibi nedenlerle olan hastalarımız için hani böyle bir şey tam bir çözüm sağlamayabilir, yeterli olmayabilir. Tabii ki başka teknikler o zaman devreye girecek. Ama çok güzelmiş hocam, değil mi? Evet. Gerçekten. Bunu bence Oldukça bütün işe seyircilerimiz yarayan de, bir evet, bir de yöntem. kolay. Çok kolay. Her Anda kalmak ortamda gerçekten yapabilirsiniz. çok güzel bir şey. Ben de kendim de yaşıyorum. Evet. Ama bir şey daha soracağım hocam. Bazı insanlar hayır diyemeyebilir. Bazı insanlar da çok net hayır derler. Bunun arasında hayır diyebilenlerle hayır diyemeyenlerde tutarlı hayır diyebilmek. Bu nedir hocam? Biraz açıklar mısınız? Hayır diyebilmek aslında çok güzel bir şey.
çok netsiniz. Hayırınız hayır olduğu zaman anlam olarak gerçekten hayır su istemiyorumsa insanlar siz bir şeye evet dediğinizde sizden çok emin olurlar ve güvenilir bir cevaptır bu. Bir kere bu çok önemli. Çünkü bizim insanımızda, bizim kültürümüzde hayırlar bazen kibarlıktan hayır olabiliyor. Evetler bazen kibarlıktan kırmamak için olabiliyor. Ve o zaman da tutarsız bir iletişim devreye giriyor. Tutarsız iletişimin de en büyük sonucu güvensizliktir. Güvensiz bir iletişim olur. Artı insanlarla ilişkilerdeki sınır problemlerimiz ortaya çıkmaya başlayabilir. Çünkü siz çocukluktan itibaren annenize ısrar ettiğinizde dediğiniz yapılırsa, birincide hayır diyen anneniz, ikincide siz hayır bu alınacak diye ağladığınızda almışsa, siz bilirsiniz ki ben yeterince ısrar edersem bir şeyleri elde edebilirim ve o hayır hayır değildir benim için. Bu mesela ilişkilerde sorun yaratan bir şeydir. Bunu günümüzde daha erişkin bir iletişimde gözlemlediğimiz ortamlar şunlar olabilir. Bir projede siz istemediğiniz halde bir şeyin yükün altına girip evet diyebilirsiniz. Bu eskiden getirdiğiniz yükten dolayı, aileniz